Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bir önceki videoda Note 13 Pro Plus'ın yani serinin en iyisine yakından bakmıştık. Bu videoda da her zamanki gibi serinin en çok satanı olacak Note 13 Pro'yu konuşacağız ve ülkemize geldiğinde de detaylı incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Note 13 Pro Plus'la da bir kıyaslaması gelsin mi? Gelsin diyorsanız mutlaka yorumlarda bekliyorum. Şimdi tasarımla başladığımızda gerçekten tasarım hatları bayağı değişmiş durumda. Ön tarafta çerçeveler oldukça incelmişken arka tarafa geçtiğimizde de kamera modülü ve kameraların boyutları da bayağı büyümüş. Artık kameralar daha da büyük bir alan kaplıyor. Renk seçenekleri de yenilenmişken bence beyaz ve mavi rengin biraz daha şık durduğunu söyleyebilirim. 7.9 mm kalınlık ve 187 gramlık ağırlığıyla da boyutunu oranla düşündüğümde hem hafif hem de ince bir telefonla beraberiz. Kasa yapısı olarak da Note 12 Pro'dan alıştığımız köşeli tasarım anlayışı devam ediyor. 6.67 inç OLED, Full HD Plus ve 120 Hz tazelemeyi görürken HDR10 Plus, Dolby Vision ve 2160 Hz'lik dokunma hassasiyetiyle beraber 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Açıkçası kendi fiyat bandındaki açık ara en iyi ekranla beraberiz. Performans Yonga seti kısmına baktığımızda Snapdragon 7S Gen 2 işlemcisini Note 13 Pro'da görebiliyoruz ve bu işlemciyi 7 Plus Gen 2 ile karıştırmayın. 7 Plus Gen 2 Poco F5'te gördüğümüz bir işlemci. Bu iki işlemciye baktığımda arada çok ciddi farklar var ama tabii ki arada büyük bir segment farkı da var. Dostlar 7S Gen 2 Snapdragon 778G'nin daha az ısınan, performans olarak da biraz daha geliştirilmiş hali. Yani performans anlamında Note 13 Pro'yu Galaxy A34 ile Honor 90 arasına koyabiliriz. A34'ten iyiyken Honor 90'dan performans anlamında bir kademe geride ama bu demek değil ki performans olarak kötü bir cihaz. Burada tüm oyunlarda 60 FPS desteğini rahat bir şekilde verebilecek ve genel performansta da gayet memnun edecektir. Verimlilik yönünde de 4 nanometre olduğundan ısınma konusunda da bir problem yaşamayacağız. Kameralara baktığımızda da ana kameramız ciddi anlamda gelişmiş durumda ve burada geçen sene yapılan ayrım artık Note 13 serisinde yok. Yani Note 13 Pro da alsanız, Note 13 Pro Plus da alsanız herhangi bir şekilde kameradan kısmamışlar. 200 megapiksellik Samsung'un ISOCELL HP3 sensörünü burada da görebiliyoruz. OIS desteğiyle beraber gelmesi bu kameranın en önemli artılarından. Fakat yardımcı kameralar geçen seneden çok bir artı getirmiyor. 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksel makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel ve Full HD 60 FPS çekebilen bir kamerayı görebiliyoruz. Videolar tarafında da 4K 30 ve Full HD 60 FPS videolar çekebileceğiz. Baktığımda genel kamera paketi hiç fena değil. 5100 mAh batarya ve 67 Watt'lık hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıkacağını da söyleyeyim. Android 13 ve MIUI 14 ile gelirken 3 yıl boyunca güncellemeleri rahatlıkla alacak. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2'yi görürken 3.5 mm kulaklık jackı ve stereo hoparlörlerde cihazımızda var ve maalesef ki suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklılığımız yok. Ancak bu fiyat kısmında bize çok ciddi bir artı olarak yansıyor ve şu anda fiyata baktığımızda ciddi anlamda beni şaşırtan bir fiyatta karşılaşıyoruz. 8 GB RAM, 128 GB depolamayla Redmi Note 13 Pro 180 euro olacak. Yani şu anki kurla ortalama 5500 bandında bu telefonu rahat bir şekilde alabileceğiz. Tabi garantili olarak 10.000 TL bandında bir fiyat bekliyorum. Açıkçası genel anlamda sunduklarıyla bu fiyat bandında tartışmasız en iyi cihaz diyebilirim. Baktığımda 180 euro Note 13 Pro gibi orta sınıfın sınırlarını zorlayan bir cihaz için bence oldukça uygun kalıyor ve bu fiyat bandında bir telefon alacaksanız ben Note 13 Pro'yu beklemenizi öneriyorum. Performansıyla 90 FPS gibi yüksek beklentileriniz yoksa kamerası, ekranı ve bataryasıyla da bu fiyat bandında bence muazzam bir cihaz. Ülkemize geldiğinde de detaylı incelemesi kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Note 13 Pro'nun Pro Plus'la da bir kıyaslaması gelsin mi? Gelsin diyorsanız yorumlarda buluşalım ve sizce Note 13 Pro nasıl olmuş? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.